Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Kulle yevmin huve fî şe'n. Cenab-ı Allah'ın kudret ve azametiyle nihayet yok. Ve Cenab-ı Hak her an yeni bir şandadır. Zaman vahidinin en güçlüğünü alsak, onun içerisinde hesaba gelmez şuun, şan, yani meydana gelen Allah'ın kudret ve azametine ve şanına şahitlik yapan vukuat meydana geliyor. Şimdi bir saniye bizim zapt ettiğimizi söyleyelim. Bir saniyenin içerisinde Cenab-ı Allah bu kevn-ü mekanın içerisinde her zerrede bir başka türlü tecellisi var. Zerreyi bırak, kaç milyar insan var? Her insanda bir başka türlü tecelli var. Şimdi Ahmet'le Hüseyin bir değil. Şeyh Ahmet'le Mahmud bir değil. O bir Ahmet'le o birisi bir değil. Yani her birisinde görülen Allah'ın bir şanıdır. Onun için azamet ve kudretine hudut konamaz. 24 saat zarfında 24 bin tecelli der Şeyh Efendi'den. Edna menfelet. Vardır bir kimsenin üzerinde. Bir kimsenin. Bu hesaba gelmez. Şimdi görünüyor, sonra kayboluyor. Görünüyor, tekrar kayboluyor. Görünmezden evvelki şanı başka, göründüğünde yine başka, göründükten sonra tekrar kaybolmasında gene başka. Gizli kapıları açan tefekkürdür. Tefekkürsüz adam Mongol tipli insan. O sınıftadır. Şimdi başladı. Sordum geldi bir şey. Neden hayır dediler. Tefekkür bütün gizli hazineleri açan, sırlar hazinelerini açan miftah anahtardır. Tefekkürü olmayan Mongol tipli insan düşüncesi var mı onu? Tefekkür eder mi?
He? Yok. Kifayeti yok. Düşünmeye istidat ve kabiliyeti yok. O kabiliyet yok orada düşünmeye. O gayri mükelleftir. Bir de tefekkür etmeyen sınıf kimdir? Dört köşe kapalıdır. Kendisini dört köşenin içerisine hapseden adam onun dışına çıkmaz. O dört köşenin içerisinde o belki bende değişik. Ne lazım der dışarıya çıkan. Kendi hayatımı yaşıyorum ya ben. Şimdi yeni tabirleri var. Herkes istiyor. Kendi hayatımı yaşayacağım der çocuklar. Öyle mi? Kendi hayatımı yaşayacağım iyi vakit. Yani ben dört köşenin içerisinde kendi hayatımı dediği vakitte ben dört köşenin içerisine koyarım. Burada ne buradan dışarıya isterim, ne dışarıdaki benim işime karışsın. Kendi hayatım dediğinde ne anam karışacak bana, ne babam karışacak, ne devlet karışacak ileriye doğru, ne hükümet karışsın, kendi hayatım yaşayacağım diyor. Zahirde kimse karışmadığı gibi bundan ötesinde zaten Allah peygamber diye bir şey bilmez. Onun içerisinde hapsolur, kendisini hapseder. Düşünce sırrı 21. asırdaki insanların bilhassa yetişen gençlikte düşünce melekesi veya duygusu veya ihtiyaç kalmamış veya bırakılmamıştır. Bütün sistemler, 21. asırdaki sistemler hacı, insanların düşünce sistemini bitirmek için, o melekeyi duğuna uğratmak için, o melekeyi ortadan kaldırmak için kurulmuş bir sistemdir. Mühim olan nokta burası. 21. asır insanı helaktadır. Helak olmak yolundadır. Çünkü neden? Düşünce sistemleri ki bir başka tabirle düşünceyi belki radara da benzetebiliriz. Radarsız bir tayyarenin uçması, bir vapurun hareket etmesi, veya bir arabanın veya bir trenin görülmesi bu zamanda bir noksaniyet, büyük noksaniyettir ve buna ihtiyaç vardır. Yani radarsız önünü göremeyiyor, nerede gittiğini, ettiğini bilemiyor.
Avrupa'nın o hamam bölgeleri var ya, iki tane şeyleri var, antenleri. O antenleri, o hayvanın düşüncesi yok, o antenlerden hissediyor, böyle kaçıyor, ayak sesi duysan kaçıyor, ona doğru yürürsen kaçıyor. İnsanlarda bu hassa bitmiş şimdi. 21. asır insanda kalmadı bu. Antensiz, radarsız bir nesil yetiştiriyorlar, bir insanlık yetiştiriyorlar. Efendim, temsilde hata yok ama kopya insan. Kopya olan insanın hissi var mı? Kopya olan insanın, kopyalanmış insanın nesi var? Kopya. Hiçbir şey yok. Bütün baskı, 20. asırdaki bütün baskı, efendim, siyasilerin, askeriyenin, efendim, educational, efendim, okumaların, okutmaların ve insanları sevk idare etmenin ve nesilleri yetiştirmedeki esas olan metot, insanların hepsini böyle eldirip bir seviyenin üstünde değil de normal seviyenin altına düşürüp hepsine hükmedebilmek, hepsini düşüncesiz kopya insan sınıfına edilmek için. Bütün cihatları bu. Yalnız bu bizde değil. Yani Kıbrıs'ta veya Türkiye'ye mahsus değil bu. Ki bu küfür aleminden gelmektedir. Ve diyor, yukarıdan yağışlı hava geliyor diyor, tedbirinizi alın. Yağışlı hava için tedbiri alıyor da o yukarıdan, Avrupa'dan, batıdan gelen bu gibi efendim, dalgaları önleyebilecek, insanımızı gözetebilecek tedbir yok, açık duruyor. Batıdan ne gelirse çok güzel değil. Doğudan gelen kaka, batıdan gelen cicidir. Çünkü o bugünün insanı bilhassa İslam alemindeki yetiştirme sistemlerinden yetişen gençlerin, nesillerin vardıkları nokta öğrenebildikleri, kendilerine öğretilebilen efendim kafalarına veyahut beyin yıkaması derler. Yıkama değil, tencistir. Necaset bulaştırmaktır. Bütün öğretilen bunlara umumi olarak Doğu kültürü kakadır. Batıdan gelen her şey cicidir. Var başka türlüsü. Bütün gençliğe öğretilen, dikte ettirilen, boyuna başlarına bunu sokmak istedikleri nokta, batıdan her ne gelirse cicidir, doğudan ne gelirse hepsi kakadır. İşte bu. Kopya ettirilmiş. Düşünce yok, düşünce ise
eşit hükümler çocuklara, gençlere bu dikte edililiyor ki tabii bunu benim söylediğim gibi Doğu kaka batı cici demiyor. Bir söz uydurmuş orada, çağdaş değil. Çağdaş dediği vakitinde Doğu'yu kötüleyiyor, Batı'yı üstün görüyor. Bu zihniyet zaten kendi insanımızı zedeleyiyor, insanımızda bir küçüklük duygusu uyandırıyor ki biz ne yapsak geriyiz. Bizim sınıfımız ikidir. Alçaklar öyle de söyler ya, ikinci dünya, ikinci dünya yok. Oradan üçüncü dünya var. Üçüncü dünyadan sonra dördüncü dünya Afrika'dakiler, ondan sonra beşinci dünya hayvanlar. Eşekler, katırlar, kurtlar. Değil mi? Bunlar. Çağdaş sözüyle bunu milletin zihnine sokuyorlar. Açaraktan. Medeni kanun yaptık dedim ona. Çağdaş olmanız için. Kaç madde? Bir 30 madde bulmuş. Ne sarsana var içerisinde acaba? Zihinleri bulandırmak için, düşünceye sıra vermemek için ne varsa ellerinde onu yapıyorlar ya. Benliğimizi bitirmek için, bizi küçük düşürtmek için, bizi sıfırlamak için şahsiyet diye bir şeyimiz kalmıyor. Şahsiyetimiz gittiği vakitinde haysiyet diye bir şey kalmıyor. Haysiyetimiz gittiği vakitinde şeref diye bir şey kalmıyor. Şerefimiz gittiği vakitinde namus diye bir şeyimiz kalmıyor. Namus gittiği vakitinde kendi asıl hürriyetimizden bir eser kalmadı. Bitti. Düştük hayvan sınıfı. Bu bela-i azimdir. Büyük bir beladır ki ara sıra bazı yazılar yazan adamlar olur, kitaplar da var. Efendim, bilhassa Harun Yahya isimdeki bir kimsenin çok kitapları var. Orada efendim, Batı'nın yeni dünya düzeni diyerekten bir planlaması vardır. Bu planlamayı adım adım çeşit türlü kuruluşlarla tatbikata koyuyorlar. Biz uyuyor, düşünce yok ya bizde şimdi. Düşünce bizim, efendim, düşüncemize sansör konuldu veyahut düşünce sistemimiz kısırlaştırıldı. Hadım edildi millet. Düşünce cihetinden hadım edildi. Hadım kimseden ne çıkar? Anlayamıyor, hücum ediyor. Yeni dünya nizamı. Global deniyor. Global'a küresel deniyor. Global. Global dediğinde bir tek kimse düşünecek, bütün dünya o global olaraktan bir kimsenin direktifi üzerine sağdan sola dön.
Otur, kalk, geç, yap, yık, neyse. Bundan başka şey yok. Global sistem dediği vakıtta milletlerin şahsiyet ve hürriyetlerinin hepsinin bir potada eritilip kozmopolit bir yapı meydana getirmek. Size diyerek de konuşmayın. Bu hakikat. Amenna açıldı. Global dediği vakitinde bütün dünya milletlerini bir potada eritip hürriyetleri de kalmayacak, şahsiyetleri de kalmayacak, haysiyetleri de kalmayacak. Oraya doğru gidiyor ya, şimdi euro diyen para icat etmiş. Kaç devleti onlar? 15 devlet mi? 13. Kaç? 13. Biri yok. 13 tane, İngiltere hariç 12 tane. İngiltere girmedi. Yani şimdi 13-15 devlet birleşik bir para meydana koyuyor. Halbuki her milletin parası kendi şahsiyetini ve haysiyetini ve itibarını gösteriyor. Şimdi bu görünmesin diyerekten ne yapıyor? Birleştirelim diyor. Bu birleştirme şeytani bir birleştirmedir. Rahmani değil bu. Bizde diyor insanları tek bir ana ve atadan meydana getirdik ama sonra onları şubelere böldük. Milletlere, ırklara, kavimlere böldük ki her kavmin ayrı bir hususiyeti var. Türk nasıl Türk olur? Ayrı hususiyeti var. Kürt nasıl bir millet olur, bir kavimdir? Ayrı hususiyeti var. Alamanlığı var. Onu Alaman hüviyetini ispat edecek hususiyetler vermiş. Alaman kendi hususiyetlerinden ayrı bir millettir. İngiliz kendi hususiyetlerini taşıyan özellikleri, başka türlü anlamazlar. Özelliği var İngiliz'in. İskoç'un özelliği var. Laz'ın özelliği var. Arap'ın özelliği var. Çerkez'in özelliği var. Arnavut'un özelliği var. Efendim. Rum'un özelliği, Ermeni'nin özelliği, hasıl kelam her bir. Şimdi bunlar ne yapıyor? Malli kuvara derler bize. Bir potaya atmış, hepsini karıştırıyor. Euro diyor. İngiliz akıllı dediği ben paramın, ben kendi şerefim olan asırlar boyunca binlerce sene benim kullandığım ben parayı Yahudi aklıyla ben böyle işe girmem dedi. Ben tutacağım paramı. Attılar mı dışarı İngiliz'i şeyden? He? Attılar mı? Atamaz. Nasıl atacak? İngiltere bu. Alman da söylese, Alman ellerine götürür Alman'ı. Efendim, o markı kaldırayım dedi, euro koyalım. Bütün şey, hareket ve metot, bütün insanları hüviyetlerini kaybettirmek bir acayip kozmopolitten beter bir insan nev'i. Kafaları çalışmayacak veyahut yalnız kendilerine gösterilenden başkasını aklı kesmeyecek bir nesiller meydana getirmeye, onunla da insanlığın şerefini yitirip
şeytanın maksadı olan yola dünyayı döndürmek. Bunlar anlaşıldı mı mesela? Acaba değil. Lehinde dolaplar döndürüyorlar. Milli eğitim diyor. Ne milli eğitimi be? Ne milli eğitim deysen? Milli eğitim böyle mi milli eğitimdir? Milliyetimize dair ne öğretirsen? Milliyetimiz nereden geldi öğretir mi çocuklara? Milli eğitim dediysen çağdaş eğitim diyerekten efendim milleti berbat edersin. Mazimizden aranan bütün köprüleri attıktan sonra milli eğitimin nedir senin? Senin milleti 50 senelik mi? 60 senelik, 70 senelik mi bizim milletimiz? Köprüleri attı. Şimdi milli eğitim. O milleri neydi? Bunlar medeni kanun. 1000 senelik Osmanlı, Selçuklu, efendim bu kadar ecdadımız hüküm sürdü. Vahşi, vahşetle mi? Onların kanunları ne? Medeni kanun dediğin nedir senin? Kastın nedir? Maksadın nedir? Bunu söylemeye. Neden ihtiyaç duyuldu? Nasıl tatbik edeceksin? 1050 maddelik kanunu sen bu millete öğretmedikten sonra bu kanunun tatbikatı olmaz. Rafa koyacaksın. Gelen göreceğim o yeni medeni kanun. 1050 maddeli. Hoca bir ansiklopediya gibi 1000 küsur maddeyle bu nedir? Açta bak. Neyine bakayım bunu? Bu kime hitaptır? Soracağız. Bu 1030 veya 1050 maddelik kanunun muhatabı kimdir? Kütüphane mi? Hafız-ı kütüp mü? Cumhur reisi mi? Başbakanınız mı? Kıç bakanınız mı? Askeriniz mi? Siviliniz mi? Kimdir muhatap ona? Bunu kimin için yaptınız? Ha? Efendim? Halkın haberi var mı? Evet, halkın haberi yok. Halkın haberi yok, ne yaptın be sen bunu? Bu çalışacak değil. Çünkü 1050 maddelik bir kanunu dağ başındaki çobanla muhatap olması lazım. Sen gidip dağ başındaki çobanı toplayıp getirip de ona bunları söylemen lazım, alıştırman lazım. İşi bölüyorlar, açıyorlar ki toplamaya fırsat bulamasın kimse. Koştura koştura arkasına yetişemez. Daha nice kanunlar var zaten. Her biri kaç yüz maddeli, kaç bin maddeli kanunlar. Ama bu daniskası oldu. 1030 madde. Nedir bu? Ben düşünemiyorum. Ben geldiğimi mütalaa itibariyle ittilaım var diye hesap ediyorum da kendi hayal gücümü sandırıyorum bu 1050 maddelik kanuna nasıl bu kadar 1000 madde çıkarttı? Kanun mükelleflerin hepsini ona uymaya emreder. Yani mükellef sınıfına mükellefiyeti olan her insan bu kanunu bilmesi lazım. Ona göre hayatını, aile hayatına dairmiş bu. Aile hayatına dair kendisini
Bu kavga uydurmalıdır. Nedir birinci maddesi? Okudun mu birinci madde? Okumadığımda şeyim ya, medyada bunun şeyi var. Çağdaşlık üzerine söyleniyor. Her şeyi bozmak için. Kadın erkek müsamahası dediğinde, eşitliği dediğinde de zaten bitirmek için. Kadının şerefi kadın olmakta. Erkeğin şerefi erkek olmakta. Kadınlaşan erkek cemiyetin attığı, horladığı, dışladığı adamdır. Erkekleşen kadın da cemiyet içerisinde yeri yoktur, dışlanan kişidir. Çünkü erkek, erkekliğini icra edecek, kadın, kadınlığını bilecektir. Kadın erkek vazifesini göremez, erkek kadın vazifesini göremez. Gördüğü vakitinde bu rezaletin daniskası olur ve bu cemiyetten dışlanır bu kimseler. Hasta kimsedir bunlar nedir? Bunların cemiyetin içerisinde bir yerleri olamaz. Duracak yerleri yok. Bu bin şey 30 maddeli medeni kanunda ilk başında herhalde kadın erkekle eşit. Eli duracak, başındaki o bir tarafa hamledecek, ikisi de batıracaklar gemiyi, oturacaklar ondan sonra. Mühim olan nokta Hacı Kemal Efendi, bu zamanda bu fitneden haberi olan insan belki yani zahirdeki insanların, alimlerin, yazarların, çizerlerin farkında olmadığı bir hususu bize bugün işaret ettiler bunun üzerinde konuşmaya ki bu çok mühimdir. İnsanlığı bitirmek için, insanlığın şeref ve haysiyetini sıfırlamak için uğraşılıyor. Yeni dünya nizamı diyor buna. Bazı yazar çizerler bunu söylüyor. Bilhassa bu Harun Yahya'nın kitaplarında bu çok zikrediliyor ki Batı alemi yeni bir düzen, yeni dünya düzeni diyerekten bir düzmece uydurmuş. Planın asıl manası düzmecedir. Bir düzmece uydurmuş ki insanlığı bitirmek için, insanlığın şerefini sıfırlamak için, insanları insanlık mertebesinden hayvanlık derekesine düşürmek için. Uyanık insan da yok şimdi. Onun için sözü tefekkürden başlıyor. Milleti dört köşe kafaya hapsettiler. Bir kısmı dedi, Mongol tipliler, onlardan düşünce melekesi yok. Düşünebilen sınıfı da bu normal sistemle bütün gayretleri, filozofların, yazarların, çizerleri bunun üzerinde uğraşıyor ki insanları dört köşeye hapsetmek için. Dört köşe kapan. Dört köşe kapanın düşünecek şeyi yok. Sen düşünmeyeceksin diyor. Senin düşüneceğin bir şey yok. Bitti. Sen bu hücrenin içerisinde, bu dört köşenin içerisinde senin hareket kabiliyetin budur. Sana bu verilecektir. Bundan başkasını sen düşünmeyeceksin. Millette düşünce değer meleke kalmadı. Bitti. Bitince düşünen adamların düşündüğünü söyleseler veya yazsalar dört köşe kafalı adam itiraz ederler.
Bize böyle bir şey yok. Biz böyle şey görmedik. Hele oradan diyecek sana. Git, anlatamaz. Onun için umumuna halkın bir şey anlatmak bugün muhal hale gelmiştir. Ne söylesen dinlemez hale gelmiştir. Çünkü dört köşe içerisinde hafızdır. Düşünce melekesi dumura olmak manası yani fonksiyonu sıfırlanmış azam manasındadır. Dumur. Karaciğer dumura uğradı dedi, hiçbir fonksiyonu kalmadı, bitti. Safrası dumura uğradı. Kalbi dumura uğradı, sıfırlandı manası. İşte bu. Ya Rabbi sen bilirsin. Bu insanlığı bu ortadan kurtaracak sensin, sen bilirsin. Biz aciziz, galim, muhtedi olan sensin. Gönder ya Rabbi sen bu insanlığa sahiplik yapacaksın. Amin. Bu yeryüzünde senin şeriatını, senin emrini yürütecek ve şeytanın aksi saltanatını yıkıp, tüketip, ortadan kaldıracak müjdelediğin vaktin sahibini tezgün etmezler. Amin ya. Habib-i inşallah. Amin ya. Hürmetil Habib, hürmetil Fatiha.